kanalıma hoş geldiniz. Elysium'la tekrardan birlikteyiz. Maalesef ki önceki kaydımın ses kaydı alınmadığı için önceki kaydı size anlatamıyorum. Yani anlatabiliyorum sadece. İzleyemiyorsunuz. Şimdi önce ne oldu? Kiliseye gittim. Kilisedeki kadını ikna ettim kulüp yapmaya. Ama ne karşılığında? Gençlerin hoparlörlerini kullanmalarına izin vermesi karşılığında. Gençler de işte çadırlarını aldılar. Biz o zaman kiliseye taşınıyoruz dediler. Kalktılar, kiliseye taşındılar. Yani taşınıyorlar şu anda. Birkaç saat içinde kiliseye taşınmış olacaklar. Ben de dedim ki şu kadına bir gideyim de hani kocasının öldüğünü haber vereyim. Bu kadın da bizim kitapçıda gördüğümüz mavi yakalı kadın çıktı. Too anxious to say anything. Şimdi empati gerektiriyor, imkansız diyor. Bir kere denenecek şeylerden birisi bu. Kırmızı olunca bir kez deneniyormuş. Beyaz olduğu zaman hani birden fazla kez deneyebiliyor musun? Nasılsınız? How have I been? You're not here to discuss me. What is this about, officer? Nasıl mıyım? Başını sallıyor. Buraya benim hakkımda konuşmak için gelmediniz. Konu nedir memur bey? Can't write a scene without knowing the actors. Ask more. Ay daha da düştü. Get comfortable around her. Of ya. Bir şeyler pişirdiğinizi People gördüm. got to eat. What is this about? Tamam. Why are you suddenly asking me about my cooking? Yemek gerek. Ellerini gergin bir şekilde ovuşturuyor. Konu nedir? Neden birden bana yaptığım yemeği sordunuz? Burada eşiniz Victor ile kalıyorsunuz değil mi? It's me, Victor, and the kids here. We have two daughters, Jenny and Jolie. Ben Victor ve çocuklar başıyla onaylıyor. 2 kızımız var, Jenny ve Jolie. Kızlarınız kaç yaşında? Herkes nerede? Burada kimseyi gör. Kızlarınız kaç yaşında? Jolie is 16 and Jenny is turning 18 next month. Jolie 16, Jenny de önümüzdeki ay 18 olacak. Etrafına bak. Herkes nerede? Burada kimseyi görmüyorum. The girls are staying at their friend's place tonight. And Victor is out. Kızlar arkadaşlarında kalıyor. Victor da dışarıda. She swallows visibly. Dışarıda nerede? He has a problem with drinking. And so he disappears every now and then. Onun içki problemi var. Bu yüzden arada bir kayboluyor. He's probably in the parks drinking with his friends. I sent him to the library a few days ago, but I guess something came up. Muhtemelen Fox'tadır. Arkadaşlarıyla içiyordur. Birkaç gün önce kütüphaneye gönderdim. Ama herhalde bir işi çıktı. Yüzüne ekşiterek gülümsüyor. Kütüphaneye varıp varmadığını biliyor musunuz? Kütüphanenin adı neydi? Kütüphanede ne yapacaktı? Son görünüşünde üzerinde ne vardı? Size söylemem gereken bir şey var. She folds her hands across her chest. Kollarını kavuşturuyor. Here it comes. Hala %3. Bir dakika. Şimdi empatinin düşük olmasının sebep olan bir şey var mı diye bakayım ilk. Empatiyi yükseltecek bir kıyafet var mı? Oyunculuk, görsel analiz, polis ruhu, soğukkanlılık, ilkel içgüdü. Şu var, gözlük. Başka? Manipülasyon, mantık, tepki hızı, mantık, algı, polis ruhu, içimdeki deniz, kavramlaştırma, el yatkınlığı. El yatkınlığını bu yükseltiyormuş. Vay, bunu denemeli. Retorik empati. Empatiyi düşürüyor bu.
Acı işi irade. Bu da empatiyi düşürüyor. Hah, şu ayakkabılar da empatiyi yükseltiyor. Onun yerine evet, şu ayakkabıyı da bir şey yapalım. She looks Evet. up, too anxious to say anything. Evet, hadi bakalım şansımızı deneyelim. Çok düşük I ihtimal. don't want to. Patladık. İstemiyorum diyor. Dur, ne? Yine de I don't mecburuz. want to do this. Bunu yapmak istemiyorum. Force yourself. Slap yourself. Kendini zorla, kendine tokat at, kime dön. Bir parça bunu yapmayı reddediyor. Kendi yanına tokat at, aptal aptal söyle gitsin. Kime dön, bunu da Do yapmak what? istemiyorum. Ne yapmak istemiyorsunuz? Officer. Teğmen seni dedektif bey diyerek Too uyarıyor. late. You ruined it. Just say it now. Çok geç, berbat ettin, hemen söyle gitsin. Eşiniz öldü. Excuse me? What? What did you say? Affedersiniz, ne? Gözlerini kırpıyor. Ne dediniz? She's in pain. She's in so much pain. And so are you. Your chest is burning. Can acıyor, çok acı çekiyor. Sen de çekiyorsun. Göğsün yanıyor. We are very sorry to inform you, but your husband, Victor Méjean, was found dead this morning on the Martinez boardwalk. Teğmen araya giriyor. Çok üzgünüz ama eşiniz Victor Mason bu sabah Martinez iskelesinde ölü bulundu. Oh, Ah, boynuna dokunuyor. Gözleri denizin dibindeki inciler gibi soluk. oh. But he was just... Ah diyor tekrar. Daha az önce mutfak masasına bakıyor. İki sigara izmariti hala küllük. I understand that this comes as a huge shock. I want you to know that me and my partner are here for you if you have any questions. We are very sorry for your loss, ma'am. Bunun hiç beklenmedik bir durum olduğunun farkındayız. Bilmenizi istiyorum ki herhangi bir sorunuz olursa ben ve partnerim size işaret ediyor. Size yardım etmek için buradayız. Başınız sağ olsun. What happened to him? Ona Tell ne me. olmuş? Söyleyin. Boynu ve yanakları kırmızı lekelerle kaplı, çenesi titriyor. Ölüne kadar içmiş. Düşüp başını banka vurmuş. And you just found him there? Lying in the cold? Öyle mi buldunuz? Soğukta öylece uzanıyor muydu? Başını sallıyor. How long had he been there? Ne kadar süredir oradaydı? En azından birkaç gündür. She doesn't reply. Her eyes well up with tears as she struggles to keep it together. Cevap vermiyor. Kendinden geçmemek için uğraşırken gözlerinde yaş birikiyor. You hear the clock ticking in the children's room. Çocukların odasındaki saatin tik tak edişini duyuyor. Is there anyone we could call for you? A friend, a family member, someone who could be here for you? Sizin için çağırabileceğimiz biri var mı? Belki de bir arkadaşınız, akrabanız, size yardım edebilecek birileri. No, no. I just need to tell my girls. Hayır hayır, nefes çekiyor. Sadece kızlarıma söylemem lazım. Diğerlerinde hava çekiliyor. It burns like acid. Asit gibi yakıyor. Unreal. Gerçek God. olamaz gibi. Should I call them? Should I tell them to come home? Of, onları arasam mı? Eve gelmelerini söylesem mi? Gözlerini kaçır. All right. I'll call them. Tamam, arayayım. Tekrar nefes dengesini korumaya She çalışıyorum. can't take much more. Her stomach is churning. Soon she will have to go to the bathroom and scream. Takati kalmadı, yüreği dağlanıyor. Az sonra lavaboya gidip çığlık atması gerekecek. Just tell me, what do I need to do next? Bana Where is sadece he? Can I see him? şunu söyleyin. Şimdi ne yapacağım? Eşim nerede? Onu görebilir miyim? For God's sake, lie. Lütfen yalan söyleyin. Ölenlerin nereye gittiğini bilmiyorum. Hala orada, iskelede, morgda. And who should I contact? Kiminle iletişim kurmalıyım? He was taken to the city morgue. The local coroner will be contacting you shortly to arrange the funeral.
Here's his number, in case you want to contact him earlier. Şehir morguna götürüldü. Adli tabip cenaze için sizi yakın zamanda arayacak. Hemen ulaşmak isterseniz numarası burada. Morgun iletişim bilgilerinin bulunan bir broşür uzatıyor. Is there anything else that the RCM could do for you? RHM'nin sizin için yapabileceği başka bir şey var mı? No, I'll call you if something comes up. I'm still a bit. Hayır, bir şey olursa sizi ararım. Ben biraz hissizleşmiş ve lekeli yüzümü oluşturuyor. Beceremediğim için özür dilerim. Beynimde bir sağlık sorunum var. Geç. Tamam. Again, if there's anything we could do for you, then don't hesitate to call the RCM, ma'am. Yine söyleyeyim, eğer sizin için yapabileceğimiz herhangi bir şey olursa RHM'yi aramakta She çekinmeyin. just nods, distant and inconsolable. The bed springs rattle beneath her as she begins to shake. Tesellisi olmayan bir hüzünle uzaklara bakarak başıyla onaylıyor. Titremeye başlayınca altındaki yatan yayları gıcırdıyor. These are her last reserves of strength. Gücünü tüketti. Her Yakında muscles will kasları give pes in soon edecek. Pes edip to a çığlık atacak. scream. I'll take it from here. Thank you. Bundan sonrasıyla ben ilgilenirim. Teşekkür ederim. Ön kapıya işaret ediyor. Nefesleri hızlandı. Kendine hakim olmaya We should çalışıyor. step outside and talk. Teğmen kadını başıyla selamladıktan sonra sana dönüp kısık bir sesle dışarıda konuşalım diyor. Kütüphane kartını kadının yanına koy. Odadan çık. Ay, kim? Lütfen üzerime gelme. So, the death notification. Daireden çıkar çıkmaz Teğmen vefat bildirimi diyor. Bu işte üzgünüm, sıçıp batırdım, farkındayım. Konuşacak bir şey yok, devam edelim. Bu hiç Well, de iyi No, gitmedi it değil mi? didn't. Evet, katılıyorum. Konuşacak bir şey yok, devam edelim. Well, I'll call the station when we are done with the day and inform them about the identity of the deceased. Peki gün sonunda karakola arayıp onlara ölünün kim olduğu hakkında bilgi vereceğiz. But yes, that's on me. Let's get on with the murder investigation. Ama evet, bu iş bende zaten. Cinayet soruşturmasına dönelim. Şimdi çadıra bakayım diyeceğim de henüz şey yapmamışlardır. Hadi çıkış. Dur bakayım. Şu kadında bir iş var mı acaba? Bu kadın burada değildi de. Şu Cindy ile konuşabilir miyim peki? Cindy. Empati gerekiyorsa. Hello again, officers. Have you come to Manipülasyon admire ya. my mural? Dur bakalım. Şimdi manipülasyon kastıracak kıyafetleri giyelim be. Mantık, retorik, mantık. Ah, manipülasyon diyor, ceket. Başka?
Oyunculuk, görsel, polis. Tamam. Tamam. -1 diyor. Şurada manipülasyon düşüren bir şey var mı? Şu var. Aa. Şapka yerine de başka bir şey koyalım. Dur bakalım. Şu şapka yerine ne varmış? Bu ne? Habere diyor. Dur bakalım. Hello again, officers. Have you come to admire Hadi my bakalım. mural? Deneyelim. She's locked up tight. Bunu başaracağım. Kayıt devam ediyor mu bilmiyorum ki. Hello again, officers. Have you come to admire? Sure, she's all draped up in ironic Başardım. detachment, but everyone's gotta eat. Yani ikinci de başardım yani. Normalde birinci de başarıyordum ya da hiç uğraşmıyordum. Tamam, belki kızın her yanında ironi akıyor olabilir ama kimse aç kalmak istemez. Sanat eserlerin karşılığında verebileceğim bir şey var, para. Great. A little foray into the art world continues. Teğmen yukarı bakarak harika, sanat dünyası atılım muhabbet devam ediyor diye söyleniyor. Blah blah. I'm not for sale, Pigo. Bla bla, ben satılık değilim Holet. Rezil teklifin karşısında neredeyse hayal kırıklığına uğramış gibi görünüyor. Told you. Told you these artist types repel wealth. Demiştim. Bu sanat sepetçilerin parayı def ettiğini sana söylemiştim. Turn it around. It's the seller who wields the power in this relationship. Durumu tersine çevir. Bu ilişkide gücü elinde tutan sensin. Gerçekten mi para içinde yüzen aptal bir köpeği sömürme şansını elinin tersiyle öylece itecek misin? Bana ne sattığın ve paranla ne yapacağın umurumda değil. Seçim senin. Şunu diyeceğim. Uh-oh, you're manipulating me. I do like a chance to rip off some stupid pigos. And I need a pack of cigarettes. And some paint. Eyvah, beni manipüle ediyorsun. Bunu öğrendiği için neredeyse ağzı açık kalacak. Aptal köpeğin birini kazıklama şansı hoşuma gitti. Hem sigara da almam lazım. Biraz da boya. Okay, whatever, Piggy. Time to leech off each other like the parasites we are. Let me see what I've got. Peki her neyse köpekçik. Madem sömürelim bakalım birbirimizi. Bakayım neler var. Ağır paltosuna uzanıyor ve kalın emisyon tabakasıyla kaplı ufak bir plastik parçası çıkarıyor. Even the lieutenant leans closer to inspect the work. Teğmen bile yaklaşık eseri inceliyor. Here. Happy? Al, mutlu musun? Plastik hüzünlü ve hasarlı görünüyor. Sanki daha büyük bir parçadan koparılmış gibi yapışkan cafcaflı renkler eserin yüzeyini kaplıyor. Interesting. You can immediately see multiple ways to interpret this piece. What is the experience that the artist is trying to create? What bodies and spaces are they seeking to explore? İlginç. Anında bu eseri yorumlayabileceğin birden fazla seçenek görüyorsun. Sanatçının oluşturmaya çalıştığı deneyim ne? Hangi bedenleri ve boşlukları keşfetmeye çalışıyor? Remember, this is a buyer's market. You're the one who's in charge of pricing.
Unutma, bu bir alıcı piyasası, fiyatlandırma konusunda söz sende. Göster bakalım, yakından incele. She juts out her hand, letting you examine the piece. 3 red splotches have been shot at a diagonal across the surface. Tinier spots of various colors fan out from the same point of origin. Elini uzatıp eseri incelemene izin veriyor. Yüzeye çapraz bir şekilde benek benek 3 kırmızı boya atılmış. Aynı çıkış noktasından çeşitli renkler ufak noktacıklar halinde yayılıyor. Well, Piggo, what do you make of it? Köpekçik ne diyorsun? Neredeyse alay edicisine konuşuyor. Tepkisini bekliyor. There's tension in these strokes of genius, a desire to step into a dialogue with the viewer, to provoke them, a meditation on Sein und Nicht-Sein. Bu deha ürünü fırça darbelerinde bir gerilim var. Eseri inceleyenlerle diyaloğa girme, onları kışkırtma arzusu var. Üzerine bir tefekkür mü yoksa Sein und Nicht-Sein? It looks like a palette, nothing more than a board for mixing paint. Bir palete benziyor. Bu boya karıştırmak için kullanılan bir plastikten fazlası değil. Olmakla olmamak arasındaki belirgin boşluğu keşfediyorsun. Marifet gerektiren bir karışıklık. Yeah, whatever. Spaces, bodies, shit. Hit me with that lingo. Evet, neyse işte, yüzünde geniş bir tebessüm beliriyor. Boşluklar, bedenler falan filan, yüklü jargonu. Bunun için imza eserlerden birini diyebilir misin? Signature? Oh yeah, Pigster. I sneezed while holding a wet brush. Paint flecked onto the canvas, and voila! You don't get more signature than that. İmza mı? Tabii derim. Boyalı bir fırça elimdeyken hapşırdım. Boya tuvale sıçradı. Tata, daha iyi bir imza olamaz. Yaratıcılık sürecinde kıymetli tesadüfler üzerinde enfes bir yorumlama. İlginç, asıl bilmek istediğim şey, bu yeni tarza ne isim verdin? Bu iğrenç. Demek bunu hapşırarak yaptın. Gerçekten olağanüstü. Bir dahi olduğuna bariz işaretleri. That's what I said, Piglet. Ben de öyle dedim köpüş. Ne kadar satarsın? 67,000 real. 67 And your real head on a silver tray. Bir de gümüş bir tepsi üzerinde kellen. Remember, this isn't about the art or the artist. This needless purchase implies your excessive wealth. Art comes across as more tasteful than simply hanging cash on the wall. Unutma, bu sanat veya sanatçı ile ilgili değil. Bu gereksiz alışveriş aşırı varlıklı olduğunu gösteriyor. Duvara dümdüz para asmaktan ziyade sanat eseri asmak insanı daha zevkli gösteriyor. Lowball her, the wretched are used to rolling with the punches. Ucuza kapatmaya çalış. Sefiller zorluklara göğüs germeye alışıklar. $25 öderim. All right, can't complain about that. You've got yourself a deal. Anlaştık, resim sana veriyor. Splendid. Your first physical asset. But no time to stop. Money grows old unless it keeps moving. You need to find a buyer, preferably someone who will pay a high price for such an exclusive piece from a local artist. Müthiş ilk maddi varlığın ama durmak yok. Para yer değiştirmedikçe eskir. Bir alıcı bulman lazım. Tercihen yerel bir sanatçıdan, böyle seçkin bir eseri yüksek bir fiyat ödeyecek birisi. Garte satabilirim. Aynen. Elrorita satabilirim aslında. Doing business with communist dictatorships only works if you've got long-term plans in place, which you don't. Komünist diktatörlerle ticaret yapmak yalnızca uzun vadeli planların varsa işe yarar. Ve senin planın falan yok. Joyce
Olur mu Joyce zengin? Joyce Nah. kimdi ya? She'd probably send the entire Wild Pines legal team after you if she knew you were trading goods around their harbor. She's ready and poised for a hostile takeover. O da olmuyormuş. Garta satabilirim. And become a small-time art peddler? No. Think bigger. Tamam. Buralarda pek zengin balığı var denemez. There must be someone around here with heavy pockets and an interest in the local art. Tell you what, have a wander around and I'll let you know if I hear any wealth. Buralarda hem zengin hem de yerel sanat eserlerine ilgi duyan biri olmalı. Bak ne diyeceğim, şöyle bir etrafında bir dolan, varlık falan duyarsam sana haber veririm. Nasıl yani? Varlığı duyabiliyor musun? Peki aramaya başlamak için neresiyim? I got some vibes from that container you moved with the crane in the harbor. Let's see what's inside. There isn't a door yet that Savvy's VIP status couldn't open. Limanda vinçle hareket ettirdiğin konteynerden iyi bir hava aldım. İçinde ne var bakalım. İşbilenin VIP statüsünü bugüne kadar açamadığı kapı olmadı. Look at us! Coming to an agreement! Who'd have thought? Şu işe bak, anlaşma yaptık. Kim düşünürdü böyle bir şey olacağını? Korkuluğa doğru eğilirken bir esinti kızın saç tellerinden almadan Anything else sürüyor. you want? I'm in a good mood, but it won't last long. Başka bir şey ister misin? Şu an keyfim yerinde ama uzun sürmez. Yok, istemiyorum canım. Evet. Ama o da retorik istiyor ya. Bende o kadar retorik yok. Şu kadın neredeydi ya? Gitmiş mi bu kadın? Galiba. Nasıl, biraz açılmaya mı başladı? Biraz retorikle deneyebilirim. Şurası işte. There, in that container you moved, there's something rich in there. We've got to get inside. İşte oynat buraya, şu konteynerde, orada zengin bir şey var. İçeri girmeliyiz. Ne diyorsun yani? Opening the door? Come on, I shouldn't have to tell you that. Get me up close and I'll show you how it's done.
kapıyı aç diyormuş. Bir de nasıl You're açacağım back ki before ben? the cargo container. Its drawer has not lessened since you were last here. If anything, it İnanmıyorum. seems to have grown slightly. Şu an bayağı yükselmiş bu ihtimal. Açabilirim. Nereden gelmiş? İş bilen burada. Algıdan gelmiş galiba. Epey gündür bu dünyadasın. 2 gündür bu dünyadasın. Tuhaf ama detaycı. Wow, süper. Why are you even trying to open it? Bu şaka mı? %83 olunca üzülüyorum. Abi. Yani. Ne bu? Yani iyi ki yanımdasın. Yanımda olmasan ne yapardım bilmiyorum. Ne bak ya, şaka mı? Şaka mı? There, in that Tamam. opening, Şimdi yine kaydet. Abi yani %83 şans you're olup back da. before the cargo container. Its drawer. Step Oh, be. aside, rank and Sonunda. file. Savi's at the top of the VIP list here. That's right. Out of the way. Kenara çekilin avam takım. İş bilen VIP listesinin tepesinde. Aynen, çekilin yoldan. Whoa. Watch it. Hop, ağzını topla. How'd he get in front? Little slime ball. Öyle nasıl geçtin pislik? Thank you, thank you. Now, Teşekkürler, Are you ready? teşekkürler. it's time to make our entrance. Hazır mısınız? Görkemli girişim yapmanın zamanı geldi. Ağzını temizle, kapıya vur. Merhaba, ben Bilen, iş bilen listede adın var. Konuk listesinde. At first, your knock rings hollow on the door. And then, Yük konteyneri kapısı, kapıya vuruşun başta boş bir çınlama yaratıyor, sonra... just like that, you hear a click, then a rattle. Some mechanism unlocks itself inside the door. Bir anda tık sesi duyuyorsun, sonra bir tıngırtı, kapının içindeki bir mekanizmanın kilidi açılıyor. Ahoy! Come on in! Servetiyle ışığı büken adam. Konteynerin derinliklerinden bir ses geliyor. Hey, içeri gel. You can't be serious. Teğmenin gülümsemesi kayboluyor, yok artık. Vay canına, yeni yer açtım. Kıyafet vardır burada. Ne? Ay. Hani nerede bu adam?
The man stands at the far end of the shipping container. It's hard to say anything more about him. You cannot make out any of his details, but you do feel the overwhelming presence of capital. Servetiyle ışığı büken adam. Adam yük konteynerinin uzak ucunda duruyor. Hakkında başka bir şey söylemek güç. Detayları seçemiyorsun ama bunaltıcı bir şeyin varlığı üzerinde hissedebiliyorsun. The Sermaye. feeling causes all the hairs on your body to stand at attention, like soldiers preparing for review. Bu his vücudundaki tüm kılların içtimaya hazırlanan askerler gibi esas duruşa geçmesine neden oluyor. Gözlerini kıs. Something's amiss. The light beams bend around his face and scatter in 1,000 directions. It seems the laws of physics do not apply here. They are suspended, distorted, and echo. Bir terslik var. Işık ışınları adamın yüzü etrafında bükülüyor ve bin farklı yöne saçılıyor. Galiba fizik kuralları burada işlemiyor, askıya alınmıyor, bozuluyor, yankılanıyor. Trying to visualize the physics at play is liable to give you an aneurysm. Don't think about it too hard. Burada dönen fizik kuralları gözünde canlandırırken anevrizmaya yol açabilir. Çok fazla In düşünme. the general stillness, only your tongue moves, flickering as you utter. Ortama hakim, sessizlikle yalnızca dilin hareket ediyor ve sen mırıldanırken kıpırdaşıyor. Merhaba. Welcome. Savvy, was it? Make yourself at home. Sorry, I'm not better able to receive you. I wasn't expecting visitors today. Hoş geldiniz. İş bilen değil mi? Gelin rahatınıza bakın. Sizi daha iyi karşılayamadığım için özür dilerim. Bugün ziyaretçi You beklemiyorum. can't hear him exactly, yet you're able to understand every word he says. It is very strange. An overwhelming hum covers everything. Voice doesn't escape from him. Adamı tam olarak duyamıyorsun ama yine de söylediği her kelimeyi anlayabiliyorsun. Çok tuhaf. Bunaltıcı ve uğultu her şeyi örtüyor. Ses adamdan yeterince uzağa gidemiyor. Now, what can I do for you, gentlemen? Pekala, ellerini kavuşturuyor. Siz beyefendilere nasıl yardımcı olabilirim? Görebildiğin kadarıyla soğukkanlı bir duruşu var. Jilet gibi bir yazlık takım giymiş. Bir de yat için uygun ayakkabılar. Siz kimsiniz? Who am I? Oh, I haven't been asked that question for such a long time. I don't meet a lot of people outside my circle these days. Ben kim miyim? Ah, bu soru bana uzun zamandır sorulmuyordu. Sesinde hakiki bir şaşkınlık var. Son zamanlarda kendi çevrem dışında pek kimseyle tanışmıyordum da. Anyhow, my name is Rustam Diodore, investor, license holder, an extremely high net worth individual. And your name is Savi, right? Her neyse, isim Rustem Diodor. Yatırımcı, lisans sahibi ve son derece yüksek öz varlıklı biriyim. Siz de iş bilensiniz değil mi? We've hit the big time. This is the man who's going to make you rich. Always rely on your friendly neighborhood swindler. Turnayı gözünden vurduk. İşte seni zengin edecek adam bu. Mahallendeki samimi üçkağıtçıya daima güven. Mr. Theodore, I think there's been some confusion. His name is in fact not Savvy. Let's start over. I am Lieutenant Kim Kisuragi of the RCM, and this is my partner. Bay Diodor, bir yanlış anlaşılma olmuş galiba. Esas ismi iş bilen değil, sana ters bakıyor. Baştan alalım. Ben RHM'den Teğmen Kim Kitsuragi. Bu da partnerim Harry Dubois. Pleasure to meet you, Harrier Dubois. I must admit, the name suits you very well. Memnun oldum Harry Dubois, diyor samimiyetle. Doğrusunu isterseniz isminiz size çok yakışıyor. Teşekkür ederim. Nasıl bu kadar zengin oldunuz? Bu konteynerde ne yapıyorsunuz? Traveling. This is a great way to get around. It's fun, it's safe, and it gives me lots of time to think.
Geziyorum seyahat için harika bir yol. Eğlenceli, güvenli, bana bol bol düşünce fırsatı sunuyor. By the way, let me now ask you a question. Where are we exactly? Bu arada ben size bir soru sorayım. Tam olarak neredeyiz? Revencho'dan bir semt olan Martinez'teyiz. Dünyanın eski başkenti. Ah, Revachol. I remember walking its streets as a teenager. There used to be a bowling alley in Stella Maris. I wonder if it's still there. Ah Revenchol, ergenliğimde sokaklarında dolaştığımı hatırlıyorum. Stella Maris'te bir bowling salonu vardı. Acaba yerine duruyor It's mu? a shame I can't get out and explore myself. One of the downsides of being an extremely high net worth individual is that mobs of low net worth individuals are constantly banding together to ask for money. Dışarı çıkıp kendimi keşfedemiyor olmam çok üzücü. Son derece yüksek özvarlıklı olmanın kötü yönlerinden birisi. Düşük özvarlıklı bireylerden sürülerin devamlı olarak para istemek için bir araya gelmesi. Durun biraz onlara yardım etsenize. O kadar çok paranız var ki sizin açınızdan fark bile yaratmaz. Yani gideceğiniz yere yük konteyneriyle mi seyahat ediyorsunuz? There Yardım simply edin. aren't enough hours a day to hand out all the handouts. If spending money is a matter of desire, I'm sure you agree. I don't have the desire for spending it like that. Bütün sadakaları vermeye ömür yetmez. Martıları beslemek gibi düşünün. Sürekli daha fazlası geliyor ve pek çok şey üretiyor gibi de görünmüyorlar. Daha fazla martı dışında. Para harcamak tutku meselesidir. Eminim buna katılırsınız. Bu şekilde para harcamak için tutku duymuyorum. Yani gideceğiniz yere yük konteyneriyle mi seyahat ediyorsunuz? Smart, you know? It also provides a Kimce? means to hide from all the targeted advertising we extremely high net worth individuals are constantly subjected to. Cimri. Akıllıca değil mi? Ayrıca bizim gibi son derece yüksek özgürlüklü bireylerin sürekli maruz bırakıldığı bütün o hedefli reklamlardan da saklanma imkanı sunuyor. Luxury yachts, high fidelity portable radio systems, fail-proof outerwear, and so on. It just gets a bit middle class after a while. A bit bourgeois. Lüks yatlar, yüksek kaliteli telsiz sistemleri, pus geçirmez dış giyim ve benzerleri. Bir yerden sonra biraz orta sınıf işi oluyor, biraz burjuva. Ah yani zengin olmak bir zahmete değmiyor diyorsunuz. Bunların hepsi çok güzel şeylere benziyor. Epey yorucu Don't get görünüyor. me wrong. They are nice things. But once you achieve a certain level of wealth, your time and mental space become much more important than material goods. Beni yanlış anlamayın. Güzel şeyler tabii ama belirli bir servet düzeyine ulaştığınızda vaktiniz ve zihniniz maddi şeylerden çok daha önemli hale geliyor. He speaks from the heart. He has very different problems compared to low net worth individuals such as yourself. For example, no problems at all. Yürekten konuşuyor. Senin gibi düşük özvarlıklı bireylere kıyasla çok farklı sorunları var. Mesela hiç sorunu yok. Ah yani zengin olmak bu zahmete değmiyor diyorsunuz. What? No, I didn't say that at all. Being rich is great. Just don't tell anyone I told you that. Ne? Yo öyle demiyorum. Zengin olmak harika. Bu söylediğimi kimseye söylemeyin ama bükülen ışık göz kırpıyor gibi görünüyor. There it is. I knew it as soon as you did the Milton 32-8 note. A fellow entrepreneur.
The art market, you say? Sure, hit me with it. As they say, I'm keen to hear what you have in mind. A painter? I'm always looking to expand into new asset classes. Who's the artist? Şimdi Cindy'den bahsettim. Ressam demek ki yeni varlık gruplarını genişlemeler yapmak daima ilgi çeker. Sanatçı kim? Cadı aslında şöyle diyelim. Şeker cadı. Şöyle diyelim. Kırkafa Cindy. Gizli tutmayı tercih ederim. Şöyle diyelim. Lucinda savaş bilmem ne. Aha! And the name of the piece? Aha, peki ya eserin ismi? Kalın emülsiyön tabakasıyla kaplı dikdörtgenimsi plastik parçaya iyice bakmak için eğiliyor. Brütkar, tuval üzerinde sümük. 8. müdürün mezbahadaki zor anları. Kate. There's no sign of a reaction for a good 3 seconds. Then 3 saniye kadar hiçbir tepki belirtisi gelmiyor. Sonra... Keith? Just Keith. Kate mi? Sadece Kate mi? what were you thinking? Keith? You're not starting a boy band here. You're naming a future masterpiece. Aklın neredeydi acaba? Kate ne? Boy band kurmuyorsun. Geleceğin başyapıtına isim veriyorsun. Sessiz kal. Keith. Even the lieutenant looks tense, waiting to see where this is going. Keith. I like it. One of my nephews is named Keith. We haven't spoken in years, since I declined to pay for his most recent trip to rehab. But perhaps this will help patch things up between us. Before I invest, I need to know more about the work. How do I know this asset is going to appreciate with time? This is the only question that matters. Fail to come up with an interesting hook, and he's out. The comfortably wealthy want their views challenged when making a purchase. Don't hold back. I see. I'll be honest. All I see are splatters that lack any true intention. Why are you letting this opportunity slip away? Give him a story, an experience. Make him want to run away with this painting and marry it in secret. Please, if there's something I'm missing, I'd love to know what it is.
You mean even you haven't looked at it? What he wants to know is how exclusive it is. The more untouched it is, the better. I see. So by artificially constraining supply, you're also stimulating demand. I have to say, it's a brilliant strategy. Wow, he worked it out, all by himself. Such a clever boy. But is he gonna pay up? Well, I think that settles it. You found a buyer, my friend. A pleasure transacting with you. However, there are a few complications. I don't have the cash on me right now to pay for art of this caliber. What I can instead offer are shares in Mauer Koslay Mercury Group. Shares. That's even better. You can do a lot with them if you play your cards right. I bought these shares many years ago for a steal. As predicted, Mauer Koslay Mercury's operating profit has increased year on year, and there is no signs of it slowing down. People always need Mercury. Which means you could net yourself a considerable profit if you need. Seems like a clever investment. Definitely worth thinking about if you care about your future. Yes, but chances are you can't use them to buy anything right now. No cigarettes, no alcohol, no funky little colorful pills. Splendid! This is a stock certificate. Well, a photocopy of one. Nevertheless, it's solid proof that you own shares in Mauer Koslay Mercury Group. The light around the individual in front of you changes somehow as you take the scroll. You can't figure out what's different. You just know that it is. This transaction has changed the physical relationship between you. You are now more alike somehow. That concludes our part of the transaction. Once you've turned over the asset, my people will get the legal ball rolling. Another deal complete. Welcome to the big leagues! If you haven't already, I'd advise you to consider hiring a personal brand strategist. What don't they do? They practically do everything,
From spotting good investments and analyzing design trends to booking a lunchtime table at the prestigious Landrosee. Unfortunately not. I only know the ones who work with multi-millionaires and beyond. But take a look around, and I'm sure you'll find one. Personal brand strategists are attracted to money like sharks to blood. You'll find having net worth opens many new doors for you. Here's an avant-garde proposal. What about Idiot Doom Spiral? He used to hustle and hang out with the sales hawks and trend pushers of the marketing world. Let's ask him if he knows any personal brand strategists. Oh, and we should see what this net worth can do. Might score a discount, or better yet, get you some free goods. That's the kind of thing that... So, what's next on the agenda? Oh Lord, not this again. Oh, nothing. It's just that we've got this murder to solve, and yet you go around asking everyone about money. And every time I ask, are you sure this is related to the case, you say, sure, Kim, I think it is. And yet, it never seems to get us any closer to solve. It's quite alright. I'm used to the question by now. To be blunt, I inherited my fortune from my grandmother, who herself was all I did was take her fortune and invest it prudently. Believe And blow. But then some of my lower net worth friends say to me, but doesn't that take all the fun out of it? And I tell them, not really. Precisely, Mr. Dubois. You know, I hear people talk sometimes about economic equality and fairness, but tell me, where would we be without liberalism? In caves, whacking each other with bones. A nightmare scenario where we are right now. The freedom of mankind can only be derived. It is true. Hey, all this talk about money has made you lose the thread. What is going on with the light in this place? That's what you need to ask him about. What do you mean? Are you talking about my chin?
that's what you mean. Yes, I've heard of this effect, though I've never witnessed it myself, of course. It has something to do with our Weiss-Wiesemann coefficient. The Weiss-Wiesemann coefficient is a ratio designed to reflect the difference in net worth between individuals. When the coefficient is close to 1, or 100%, it means one person possesses all the net worth. Among that group of individuals, it's been observed that when the Weiss-Wiesemann coefficient reaches about 0.96 or so, the laws of physics begin to bend around the high net worth individual. The Weiss-Wiesemann coefficient for you and this individual appears to be 0.9998, repeating. That's not good for you. Among other things. But calm down. I am but a lowly single-digit billionaire. That's good. I see nothing of the sort. To be frank, all I see is a gentleman who's unusually well dressed for Martinez, in a cargo container, which I admit is odd. Yes, I imagine that does look strange to you. My container. Why go so soon? I feel we've so much more to talk about. Ah, well. The pearlescent paper adamantly resists being held open. It demands struggle at both ends. The print inside is just as taxing, due to its fine and curlicued font. The most attractive part is the image emblazoned across the top. Inside an oval, her form is terrible. Each letter is shaped like a laugh line, being pulled in a million different directions. A bold, if it does, there must be some form of logic hidden away in there. Your vision blurs into a haze of the certificate threatens